Merhaba ve bu derinlemesine hoş geldin. Bugün elimizde uzun yaşam ve yaşlanma karşıtlığı üzerine oldukça düşündürücü bazı kaynaklar var. Amacımız ne mi? Son zamanlarda sıkça duyduğumuz ama belki de tam olarak ne anlama geldiğini ayırt etmekte zorlandığımız iki kavramı longevity yani uzun ve sağlıklı yaşam bir de anti-aging yaşlanma karşıtlığı senin için netleştirmek istiyoruz. Özellikle kendini 35-45 yaş aralığında buluyorsan ve sağlıklı yaşlanma meselesi kafanı kurcalamaya başladıysa bu sohbet tam sana göre olabilir. Hazırsan hadi bu konunun katmanlarını birlikte aralayalım biraz. Gerçekten de üzerinde durulması gereken bir konu bu. Çünkü bu kaynaklar bize çok net bir mesaj veriyor aslında. Mesele sadece takvimdeki yıllara yenilerini eklemek değil. Asıl önemli olan o yılları nasıl yaşadığımız, ne kadar sağlıklı, ne kadar enerjik geçirdiğimiz. Bugün biraz yaşlanma sürecine dair güncel bilimsel yaklaşımları ve tabii bu bilgileri hayatına nasıl uyarlayabileceğin konusundaki pratik önerileri konuşacağız. Kulağa harika geliyor. O zaman en temelden başlayalım. Longevity ve anti-aging, bu terimler sık sık birbirinin yerine kullanılıyor gibi ama kaynaklar arada önemli farklar olduğunu söylüyor. Tam olarak ne anlama geliyorlar ve temel ayrım nerede yatıyor sence? Çok yerinde bir soru. Evet, sıkça karıştırılıyorlar ama yani odak noktaları oldukça farklı. Longevity yani uzun ve sağlıklı yaşam bilimi temel olarak yaşlanmayı hücresel ve biyolojik düzeyde yavaşlatmaya odaklanıyor. Buradaki ana hedef kronik hastalıklar var ya, hani kalp hastalıkları, diyabet, kanser gibi yaşla ilişkili olanlar, işte bunların ortaya çıkışını geciktirmek veya önlemek. Böylece sadece ömrü, lifespan'i değil, daha da önemlisi sağlıklı geçirilen yılları yani health span'i uzatmaya amaçlıyor. Kaynaklarda da belirtildiği gibi amaç takvim yaşının ilerlemesini durdurmak değil de biyolojik yaşının takvim yaşına göre daha genç kalmasını sağlamak. Bir nevi. Anlıyorum. Yani bu daha çok vücudun iç işleyişine, sağlığın temeline odaklanan bir yaklaşım. Daha içeriden bir mesele gibi. Peki ya anti-aging? Bu terimi duyduğumuzda aklımıza genellikle daha farklı şeyler geliyor sanki. Doğru. Anti-aging ise çoğunlukla yaşlanmanın dışarıdan görünen belirtilere odaklanıyor. Kaynakların da altını çizdiği gibi hedef genellikle kırışıklıklar, ciltteki sarkmalar, lekeler, yani daha çok estetik kaygılar oluyor. Amaç daha çok daha genç görünmek. Bu yüzden de işte kozmetik ürünler, cilt bakımları, estetik cerrahi müdahaleler falan genellikle bu başlık altında toplanıyor. Tamam, şimdi ayrım daha netleşti gibi. Biri içerideki motorun sağlığına ve dayanıklılığına odaklanıyor, diğeri daha çok dış kaportanın görünümüne. Hı hı. Ama yine de ortak bir noktaları var gibi duruyor, değil mi? Sonuçta ikisi de yaşlanma sürecine bir müdahalede bulunmayı hedefliyor sanki. Evet, evet, önemli bir ortak noktaları var. İkisi de proaktif, yani önleyici bir sağlık anlayışını benimsiyorlar. Hastalanınca tedavi olurum demek yerine, yaşlanmanın getireceği olası sorunları nasıl erkenden önleyebilirim veya etkilerini azaltabilirim sorusunu soruyorlar. Bazı tanımlar, her iki alanı da uzun vadeli sağlık ve zindeliği destekleyerek yaşa bağlı hastalıkları önlemeyi amaçlayan geniş bir sağlık şemsiyesinin farklı kolları olarak görüyor zaten. Yani ikisi de geleceğe yatırım yapma fikrine dayanıyor aslında. Anlaşıldı. O zaman şöyle özetleyebilir miyiz? Anti-aging daha çok estetik ve görünüm odaklı, yani daha dar bir alanı kapsıyor. Longevity ise çok daha geniş bir perspektif sunuyor, hücresel sağlıktan başlıyor, genel iyilik halini ve sağlıklı yaşam süresini hedefliyor. Bu arada anti-aging'in bazı hedeflerini de içerebiliyor ama asıl odak noktası çok daha derin ve bütüncül. Doğru mu anlıyorum? Kesinlikle bu çok iyi bir özet oldu. Longevity, işin temelindeki biyolojik süreçlere inmeyi hedefliyor. Daha derine iniyor yani. Bu longevity yaklaşımı kulağa çok kapsamlı geliyor. Peki bilim bu alanda tam olarak ne yapıyor? Yani sağlıklı yaşam süresini uzatmak için nelere bakıyor, hangi mekanizmaları anlamaya çalışıyor? Biraz daha derinleşebilir miyiz burada? Elbette. Longevity bilimi yaşlanmanın altında yatan moleküler ve biyolojik mekanizmaları çözmeye çalışıyor. Yani şu soruların peşinde. Hücrelerimiz neden ve nasıl yaşlanıyor? Zamanla DNA'mızda neden hasar birikiyor? Mitokondrilerimiz, hani şu hücrenin enerji santralleri neden verimsizleşiyor?
Hücresel temizlik yani otofaji mekanizmalarımız neden yavaşlıyor? İşte bu temel süreçleri anlayarak henüz sağlıklı olan bireylerin genetik yatkınlıklarını, metabolik profillerini, epigenetik durumlarını yani gen ifadesini etkileyen çevresel faktörler ve yaşam tarzı alışkanlıklarını analiz ediyor. Amaç ne? Gelecekte ortaya çıkabilecek hastalık risklerini çok önceden belirleyip kişiye özel stratejilerle bu riskleri azaltmak. Şey gibi, bir nevi geleceğin kişiselleştirilmiş önleyici tıbbı gibi düşünebilirsin. Bu hücresel düzeyde yaşlanmayı yavaşlatma fikri hem heyecan verici hem de oldukça iddialı tabii. Kaynaklar bunun ne kadarının şu anki bilimle gerçekten mümkün olduğunu, ne kadarının ise daha çok geleceğe dair bir umut veya araştırma alanı olduğunu netleştiriyor mu peki? Bu çok yerinde bir nokta, evet. Kaynaklar yaşlanmayı tamamen durdurmak veya geri çevirmek gibi iddiaların şu an için bilimsel gerçeklikten uzak olduğunu vurguluyor, onu bir netleştirelim. Ancak yaşlanma hızını etkileyen faktörleri anlayarak ve bunlara müdahale ederek sağlıklı yaşam süresini uzatmanın mümkün olduğunu gösteren güçlü kanıtlar var. İşte tam da burada yaşam tarzı devreye giriyor ve mavi bölgeler gibi örnekler bize ilham veriyor. Evet, o mavi bölgeler kaynaklarda sıkça adı geçiyor. Japonya'da Okinawa, İtalya'da Sardinya, Costa Rica'da Nicoya falan. Bu bölgelerde yaşayan insanların sırrı neymiş? Longevity yaklaşımı için önemli bir laboratuvar olmuşlar adeta, değil mi? Kesinlikle öyle. Bu bölgelerdeki insanlar sadece dünya ortalamasından daha uzun yaşamakla kalmıyor, aynı zamanda ileri yaşlarında da oldukça aktifler, sağlıklılar ve sosyal hayatın içindeler. Yani health span dediğimiz kavramın canlı örnekleri bunlar. Bu bölgelerdeki ortak noktalar incelendiğinde, kaynaklarda da detaylıca anlatıldığı gibi birkaç temel faktör öne çıkıyor. Öncelikle büyük ölçüde bitkisel ağırlıklı beslenme. Bol sebze, meyve, baklagiller, tam tahıllar ve sağlıklı yağlar, özellikle zeytinyağı tüketiyorlar. İşlenmiş gıdalar ve kırmızı et tüketimi oldukça sınırlı. İkinci olarak doğal fiziksel aktivite, yani spor salonlarına gitmek yerine günlük yaşamları hareket üzerine kurulu, bahçe işleri yapıyorlar, yürüyorlar, sürekli hareket halindeler. Üçüncüsü, düşük stres seviyeleri ve etkili stres yönetim mekanizmaları ve son olarak güçlü sosyal bağlar ve aidiyet duygusu. Aile ve toplum ilişkileri çok önemli onlar için. Peki bu beslenme tarzının faydaları sadece gözlemsel mi, yoksa altında yatan bilimsel bir mekanizma var mı? Yani neden bu tür bir diyet yaşlanmayı yavaşlatıyor olabilir? Hayır, sadece gözlemsel değil, arkasında sağlam bilimsel temeller var. Bu tür beslenme modelleri, mesela Akdeniz diyeti de buna çok benzer, antioksidanlar, polifenoller ve sağlıklı yağlar açısından son derece zengin. Bu bileşenler hücrelerimizi paslanmaya benzettiğimiz oksidatif strese karşı koruyor. Oksidatif stres biliyorsun DNA'ya ve diğer hücresel yapılara zarar vererek yaşlanmayı hızlandıran temel faktörlerden biri. Ayrıca bu diyetler vücuttaki kronik düşük seviyeli iltihaplanmayı baskılıyor. Kronik iltihaplanma da kalp hastalıklarından diyabete, Alzheimer'dan kansere kadar pek çok yaşa bağlı hastalığın temelinde yatıyor aslında. Yani bu beslenme tarzı sadece kilo kontrolü sağlamakla kalmıyor, doğrudan hücresel düzeyde bir koruma ve onarım mekanizması sunuyor. Kaynaklar bu tür diyetlerin kalp damar hastalıkları, tip 2 diyabet, bazı kanser türleri ve bunama riskini azalttığına dair çok sayıda araştırmaya işaret ediyor zaten. Anladım. Yani beslenme tek başına değil, genel yaşam tarzıyla birlikte etkili. Mavi bölgeler örneğinde hareketten, stres yönetiminden ve sosyal bağlardan da bahsettin. Bunların longevity ile ilişkisi nasıl kuruluyor peki? Kesinlikle. Bir bütün olarak ele almak gerekiyor. Düzenli fiziksel aktivite sadece kasları ve kemikleri güçlendirmiyor. Kaynaklar diyor ki, haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta egzersiz, tempolu yürüyüş, yüzme, bisiklet gibi kan basıncını, kan şekerini ve kolesterol seviyelerini düzenliyor. Beyin sağlığını destekliyor ve hatta telomerleri, hani kromozomların ucundaki koruyucu kapaklar var ya, onların kısalmasını yavaşlatabiliyor. Kaliteli uyku, genellikle 7-8 saat ise vücudun kendini onardığı, toksinleri temizlediği ve hormonları dengelediği kritik bir süreç. Yetersiz uyku, hücresel onarımı aksatıyor ve yaşlanmayı hızlandırıyor. Stres yönetimi de çok önemli. Kronik stres, kortizol gibi stres hormonlarının sürekli yüksek kalmasına neden oluyor. Bu durum bağışıklık sistemini zayıflatıyor, iltihaplanmayı artırıyor
ve hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor. Mavi bölgelerdeki insanların güçlü sosyal bağları ise hem duygusal destek sağlayarak stresi azaltıyor, hem de aidiyet duygusu yaratarak yaşama amacı katıyor. Bu da zihinsel ve fiziksel sağlığı olumlu etkiliyor. Yani longevity sadece ne yediğinle değil, nasıl hareket ettiğinle, nasıl uyuduğunla, stresle nasıl başa çıktığınla ve kimlerle bağlantıda olduğunla da çok yakından ilgili bir konu. Longevity'nin bu bütüncül ve yaşam tarzına dayalı yaklaşımını anladık sanırım. Şimdi biraz da diğer tarafa bakalım. Hani şu daha çok genç görünmekle ilişkilendirdiğimiz anti-aging cephesinde neler oluyor? Kaynaklar bu yaklaşımı nasıl tanımlıyor ve hangi yöntemler ön plana çıkıyor? Anti-aging alanı dediğimiz gibi daha çok yaşlanmanın gözle görülür işaretlerini hedef alıyor. Bu alanda en bilinen yöntemler kozmetik ürünler ve uygulamalar. Örneğin kaynaklarda da adı geçen A vitamini türevi olan retinol içeren kremler, bunlar cilt hücrelerinin yenilenmesini hızlandırarak ve kollajen üretimini uyararak ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir. Güneş koruyucularda hem cilt yaşlanmasını geciktirme hem de cilt kanseri riskini azaltma açısından kritik öneme sahip. Aslında bu yönüyle longevity ile de kesişiyor. Daha ileri uygulamalar arasında kimyasal peelingler, lazer tedavileri, botoks ve dolgu enjeksiyonları gibi tıbbi estetik prosedürler var. Hatta yüz germe gibi cerrahi müdahaleler de bu kapsama giriyor. Bu alanda takviyelerin de sıkça konuşulduğunu duyuyoruz. Antioksidanlar, vitaminler. Bunlar hakkında kaynaklar ne diyor? Popüler konular bunlar. Evet. Antioksidan takviyeler, örneğin resveratrol, C vitamini, E vitamini, koenzim Q10 gibi oldukça popüler. Teorik olarak hücreleri serbest radikallerin neden olduğu hasardan koruyarak yaşlanmayı yavaşlatabileceği düşünülüyor. Kulağa harika geliyor tabii bu takviyeler. Peki kaynaklar etkinlikleri konusunda ne kadar kesin konuşuyor? Özellikle insan deneylerinde durum neymiş? İşte burada önemli bir ayrım yapmak gerekiyor. Kaynaklar, özellikle güvenilir referanslar, bu takviyelerin laboratuvar ortamında veya hayvan deneylerinde umut verici sonuçlar gösterebildiğini belirtiyor. Ancak insanlarda aynı anti-aging etkileri tutarlı bir şekilde gösterdiğine dair güçlü ve kesin bilimsel kanıtların henüz yeterli olmadığını da ekliyorlar. Yani gençlik iksiri olarak pazarlanan pek çok takviyenin iddiaları maalesef sağlam insan çalışmalarıyla pek desteklenmiyor. Tabii ki bazı vitamin ve minerallerin eksikliğinde takviye almak genel sağlık için önemli olabilir. O ayrı. Ama bunların yaşlanmayı belirgin şekilde yavaşlattığını söylemek şu anki verilerle biraz zor. Bir diğer konu da hormon replasman tedavileri. Özellikle menopoz dönemindeki kadınlarda östrojen gibi hormonların yerine konması, kemik erimesini önleme, sıcak basması gibi semptomları giderme ve bazı durumlarda kalp sağlığını destekleyerek yaşam kalitesini artırma potansiyeline sahip. Ancak kaynaklar bu tedavilerin potansiyel riskleri olduğunu, örneğin bazı kanser risklerinde artış gibi ve mutlaka doktor kontrolünde kişiye özel risk-fayda değerlendirilmesi yapılarak karar verilmesi gerektiğini vurguluyor. Yani herkes için uygun değil. Anladım. Peki tüm bu anti-aging uygulamaları, işte kremler, lazerler, belki bazı takviyeler veya hormon tedavileri yaşlanma sürecini temelden yani hücresel düzeyde yavaşlatma gücüne sahip mi sence? Yoksa daha çok dışarıdan bir rötuş, bir tür kamuflaj mı sağlıyorlar? Ne dersin? Şöyle söyleyeyim, büyük ölçüde görünümü iyileştirmeye ve yaşlanmanın dış belirtilerini maskelemeye yönelikler. Hücresel yaşlanma mekanizmalarına doğrudan ve kökten bir müdahalede bulunma iddiaları genellikle ya sınırlı ya da kanıtlanmamış düzeyde kalıyor. Bu nedenle bu yöntemleri longevity yaklaşımının temelini oluşturan sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, kaliteli uyku ve stres yönetimi gibi yaşam tarzı faktörlerini tamamlayıcı adımlar olarak görmek daha doğru olur. Yani tek başına krem sürerek veya estetik bir işlem yaptırarak biyolojik yaşlanmayı anlamlı şekilde yavaşlatmak pek mümkün görünmüyor. İşin aslı bu. Farklı odakları olsa da her iki yaklaşımın da sorun kapıya dayanmadan harekete geçme, yani proaktif sağlık anlayışında birleştiğini görüyoruz. Bu oldukça değerli bir ortak nokta bence. Evet, bu gerçekten önemli. Hem longevity hem de anti-aging bireyleri kendi sağlıklarının sorumluluğunu almaya ve gelecekteki potansiyel sorunlara karşı bugünden önlem almaya teşvik ediyor.
Zaten uzmanların önerdiği etkili programlarda genellikle bu iki yaklaşımın makul yönlerini birleştiren bütüncül stratejiler oluyor. Kaynakların ısrarla vurguladığı ortak temel prensipleri tekrar bir özetlersek belki iyi olur. Birincisi, dengeli ve besleyici beslenme. Hani şu mavi bölgelerdeki gibi işlenmemiş gıdalar ağırlıklı, bol renkli sebze ve meyve, tam tahıllar, baklagiller, sağlıklı yağlar, zeytinyağı, kuru yemişler, avokado, yağlı balıklar. Bunlar hücreleri oksidatif strese ve kronik iltihaplanmaya karşı koruyan temel yapı taşları. İkincisi, düzenli fiziksel aktivite. Sadece kilo kontrolü için değil, kalp-damar sağlığı, kemik yoğunluğu, insülin duyarlılığı, beyin fonksiyonları ve hatta ruh hali için de kritik. Haftada en az 150 dakika orta yoğunluk veya 75 dakika yüksek yoğunlukta egzersiz hedeflenmeli. Bazı araştırmalar düzenli aktivitenin yaşam süresini birkaç yıl uzatabileceğini bile gösteriyor. Üçüncüsü, önleyici sağlık kontrolleri. Yaşa ve risk faktörlerine uygun düzenli taramalar, kan basıncı, kan şekeri, kolesterol, kanser taramaları vesaire hayati önem taşıyor. Erken teşhis, birçok ciddi hastalığın ilerlemesini önleyebilir veya tedavi başarısını büyük ölçüde artırabilir. Aşılar gibi koruyucu önlemler de bu kapsamda tabii. Ve dördüncüsü, yaşam kalitesine odaklanma. Amaç sadece uzun yaşamak değil, o yılları sağlıklı, enerjik, zihinsel olarak zinde ve sosyal olarak aktif geçirmek. Bu nedenle kaliteli uyku, etkili stres yönetimi ve güçlü sosyal ilişkilerde en az diğerleri kadar önemli. Bu faktörler arasında güçlü bir sinerji var. Biri diğerini destekliyor aslında. Peki özellikle hedef kitlemiz olan 35-45 yaş arasındaki biri için düşünelim. Bu yaşlar genellikle yaşlanma belirtilerinin yavaş yavaş fark edilmeye başlandığı ama aynı zamanda yaşam tarzı değişiklikleri yapmak için de harika bir dönem değil mi? Bu kişi için hangi yaklaşım daha öncelikli olmalı? Yani pahalı bir anti-aging serumuna yatırım yapmak mı? Yoksa düzenli egzersiz alışkanlığı kazanmak mı daha mantıklı sence? Kaynaklar bu önceliği nasıl destekliyor? Çok doğru bir noktadasın. Bilim dünyası ve sağlık otoriteleri giderek daha fazla ömür, lifespan, yerine sağlıklı ömür, health span kavramına odaklanıyor. Yani hedefimiz 90 yaşına ulaşmaksa bile o yaşta da mümkün olduğunca az hastalıkla, kendi işini görebilen aktif bir birey olmak. Bu perspektiften bakıldığında özellikle 35-45 yaş grubu için öncelik kesinlikle yaşam tarzı temellerinin sağlamlaştırmak olmalı. Yani evet, kaynakların da işaret ettiği gibi düzenli egzersiz alışkanlığı kazanmak veya beslenmeyi iyileştirmek, genellikle anlık görünüm vaat eden pahalı bir kozmetik üründen veya kanıtı zayıf bir takviyeden çok daha değerli ve uzun vadeli bir yatırım. Kesinlikle. Hı hı. Kaynaklarda Stanford Üniversitesi uzmanlarının görüşüne de yer verilmiş sanırım. Temel alışkanlıkların yani sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizin herhangi bir takviyeden çok daha etkili olduğu, bunların yerini hiçbir sihirli hapın tutamayacağı vurgulanıyor değil mi? Kesinlikle, kaynaklar bu konuda çok net. Sağlıklı ve dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite, yeterli uyku ve stres yönetimi gibi temel sağlık davranışlarının faydaları bilimsel olarak defalarca kanıtlanmış durumda. Piyasada yaşlanmayı durduran veya ömrü mucizevi şekilde uzatan iddiasıyla satılan pek çok ürünün veya takviyenin ise böyle sağlam bir bilimsel dayanağı yok maalesef. Şu an için yaşam beklentisini garantili bir şekilde 10 yıllarca artıracak sihirli bir formül bulunmuş değil. Bu tür abartılı iddialara karşı biraz eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşmak önemli. O zaman vardığımız sonuç şu galiba, uzun vadeli sağlık ve iyilik hali için longevity yaklaşımı, yani içsel sağlığa, hücresel mekanizmalara ve sürdürülebilir yaşam tarzı alışkanlıklarına odaklanmak, daha gerçekçi, daha kanıta dayalı ve bu nedenle 35-45 yaş grubu için daha öncelikli. Aynen öyle. İnşa edilebilecek, daha çok dış görünümü destekleyen, belki motivasyon sağlayan ama tek başına yeterli olmayan tamamlayıcı adımlar olarak kalıyor. Tam olarak bu. Öncelik, içeriden güçlü ve dayanıklı bir yapı inşa etmek olmalı. Estetik dokunuşlar ancak bu temel sağlamsa anlam kazanır ve daha kalıcı olabilir diye düşünüyorum. Peki, şimdi en can alıcı kısma gelelim.
Yaşlanma fikriyle yeni yeni yüzleşen, belki biraz endişelenen ama bir şeyler yapmak isteyen 35-45 yaşlarındaki bizler için kaynaklara dayalı yarın sabahtan başlayabileceğimiz somut, pratik öneriler neler olabilir? Ne gibi adımlar atabiliriz? Elbette. Hemen hayata geçirilebilecek, bilimsel temeli olan ve kaynaklarda öne çıkan pek çok adım var aslında. Beslenmeni gözden geçir. Tabağını gökkuşağı gibi düşün. Bol renkli sebzeler, meyveler ekle. Tam tahılları, tam buğday ekmeği, bulgur, yulaf gibi ve baklagilleri mercimek, nohut, fasulye artır. Sağlıklı yağ kaynaklarını ihmal etme. Zeytinyağı, avokado, ceviz, badem, yağlı balıklar. Şekerli içecekleri, paketli gıdaları, işlenmiş etleri mümkün olduğunca azalt. Unutma, mavi bölgelerdeki gibi bitki ağırlıklı beslenme, hücrelerini korumanın ve kronik hastalık riskini düşürmenin en etkili yollarından biri. Hareket etmeyi seç. Hedef haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta egzersiz. Bu, her gün 20-25 dakika tempolu yürüyüş demek aslında. Sevdiğin bir aktivite bul. Yüzme, bisiklet, dans, yoga, pilates. Ne olursa. Sürdürülebilir olması önemli. Egzersiz sadece fiziksel değil, zihinsel sağlığın için de müthiş bir yatırım. Evet, sevdiğim bir şeyi bulmak kilit nokta galiba orada. Aynen öyle. Uykuya öncelik ver. Her gece 7-8 saat kaliteli uyumayı hedefle. Yatak odanı karanlık, sessiz ve serin tutmaya çalış. Uyumadan en az 1 saat önce ekranlardan, telefon, tablet, TV uzaklaşmak iyi bir fikir. Uyku, vücudunun ve beyninin kendini yenilediği, onardığı paha biçilmez bir zaman dilimi. Bunu atlamamak lazım. Stresi yönetmeyi öğren. Kronik stresin yaşlanmayı hızlandırdığını biliyoruz. Kortizol seviyelerini dengelemek için kendine zaman ayır. Meditasyon, derin nefes egzersizleri, farkındalık pratikleri, doğada vakit geçirmek, sevdiğin bir hobiyle uğraşmak. Sana iyi gelen yöntemi bul ve düzenli uygula. Unutma, sürekli yüksek stres ve yetersiz uyku, iltihaplanmayı arttırarak ve hücresel onarımı bozarak yaşlanma sürecini doğrudan hızlandırıyor. Bu stres konusu gerçekten çok kritik. Kesinlikle. Takviyeler konusunda bilinçli ol, doktor kontrolünde. Kaynaklar özellikle D vitamini, B12 vitamini ve manyezyum eksikliklerinin orta yaşlarda yaygın olabileceğini belirtiyor. Ama körü körüne takviye kullanmak yerine öncelikle bir kan testi yaptırarak eksiklik olup olmadığını öğrenmek en doğrusu. Eğer bir eksiklik varsa doktorunun önerdiği dozda ve sürede kullanmak faydalı olabilir. Mesela D vitamini kemik ve bağışıklık sistemi için, B12 ve folik asit beyin ve sinir sağlığı için kritik. Bazı durumlarda özellikle kas kütlesini korumak isteyenler kreatin takviyesi de düşünülebilir. Ama tekrar altını çizelim, hiçbir takviye sağlıklı beslenmenin ve düzenli egzersizin yerini tutmaz. Bu çok net. Sağlık taramalarını ihmal etme. Yıllık veya doktorunun önerdiği sıklıkta kontrollerini yaptır. Kan basıncı, açlık kan şekeri, kolesterol paneli gibi temel değerlerini takip et. Yaşına ve risk faktörlerine uygun kanser taramalarını, kadınlar için mamografiyi, smear, erkekler için prostat kontrolü gibi aksatma. Erken teşhis edilen bir sorun, yönetilmesi çok daha kolay bir sorundur. Bu çok önemli. Diğer yaşam tarzı faktörlerini unutma. Sigara içiyorsan bırakmak atabileceğin en sağlıklı adımlardan biri. Alkol tüketimini mümkünse sınırla veya bırak. Sağlıklı kilonu korumaya çalış, sosyal bağlarını güçlü tut, sevdiklerinle kaliteli zaman geçir. Ve son olarak cildini güneşin zararlı UV ışınlarından koru. Güneş koruyucu kullanmak sadece kırışıklıkları değil, cilt kanseri riskini de azaltır. Yani hem anti-aging hem de longevity hedeflerine hizmet eder. Bunların hepsini bir arada yapmak bazen göz korkutucu gelebilir tabii. Sanki dev bir yapılacaklar listesi gibi. Belki de en zorlayıcı olanı seçip küçük bir adımla başlamak daha motive edici olur. Ne dersin? Bu çok doğru bir nokta ve önemli bir hatırlatma. Kimse bir gecede tüm alışkanlıklarını değiştiremez zaten. Önemli olan mükemmel olmak değil, ilerleme kaydetmek. Belki sadece akşam yemeğine bir porsiyon salata eklemekle başlamak. Belki asansör yerine merdivenleri kullanmak. Belki de uyumadan 15 dakika önce telefonu kapatmak. Küçük ama istikrarlı adımlar zamanla büyük farklar yaratabilir. Bu yolculuk bir sprint değil, bir maraton. Acele etmeye gerek yok yani. Evet, bugün longevity ve anti-aging arasındaki temel farkları, odak noktalarını ve aslında nasıl bir bütünün parçaları olabileceklerini inceledik. Gördüğümüz gibi özellikle 35-45 yaşları ve sonrası için
rotamızı belirlerken pusulamız daha çok dış görünüşteki anlık iyileşmelerden ziyade yaşam tarzımızın temel direklerini güçlendirmeye işaret etmeli. Dengeli beslenme, düzenli hareket, kaliteli uyku ve bilinçli stres yönetimi. Sağlıklı yaşlanmanın, yani uzun ve kaliteli bir ömrün gerçek anahtarları bunlar gibi duruyor. Ve belki de sana son bir düşünce bırakabiliriz. Bugün burada konuştuklarımız ışığında kendi yaşam tarzında hemen yarın değiştirebileceğin en küçük ama sana en anlamlı gelecek adım ne olabilir? Şöyle bir düşün. Belki de uzun ve sağlıklı bir yaşamın sırrı, ulaşılması zor mucizelerde değil de her gün attığımız bu bilinçli, küçük ve kararlı adımların birikiminde gizlidir. Üzerine düşünmeye değer gerçekten. Bu derinlemesine incelemede bizimle olduğun için teşekkürler. Bir sonrakine kadar kendine ve sağlığına iyi bak.